18. yüzyılın en önemli fizikçi ve matematikçilerinden Daniel Bernoulli 12 yıl boyunca bir sürü deney yapıyor ve belki de cesareti kırıldı, belki de yarım kaldı bazı fikirleri ama o yılmadı ve çalışmaya devam etti. Bernoulli deneylerine devam ederken ne üzerinde çalışmış arkadaşlar? Daha çok bu akışkanların mekaniği, yani bunların davranış şekilleri üzerinde çalışmış. Ne bulmuş biliyor musunuz? Bir akışkanın hızı artarsa basıncının düşeceğini bulmuş. Tersi de geçerli arkadaşlar. Eğer o akışkanın hızı yavaşlarsa basıncı da yükselir. Bulgularını Hidrodinamika adlı kitabında 1738 yılında paylaşmış. Bu kitap akışkanların hareketini matematiksel olarak açıklayan ilk kitap olmuş. Bu keşif yalnızca sıvılar için değil, gazlar ve diğer akışkanlar için de geçerli olduğundan dolayı bayağı geniş bir etki yaratmış. Bu ilke o dönemin matematik ve fizik alanına büyük bir katkı sağlamış. Bugün hala uçak kanatlarında ve su borularında dahi bu ilkeden faydalanılıyor. Nasıl mı? Birlikte öğrenelim. Malzemeler. Huni pimpon topu. Ya akışkan dedin, gaz dedin, sıvı dedin. Nereden çıktı Huni ile pimpon topu dediğinizi duyar gibiyim. Burada akışkanımız ne ola? Hava tabii ki. Gazlar da bir akışkandır arkadaşlar. Akışkan deyince illa aklınıza böyle akan su gelmesin. Havanın içerisinde gözle görülemeyen moleküller var. Moleküllerden oluşuyor. Aslında her şey zaten moleküllerden oluşuyor. Fakat bu moleküllerin birbirlerine olan yakınlığı ve uzaklığı onların davranış biçimini belirliyor. Havanın içerisinden şöyle elimizi geçirebiliyorsak havanın molekülleri akışkan demektir. Bakın bu tahtadan elim geçiyor mu? Geçmiyor. Moleküller çünkü böyle birbirlerine yapışmış durumda diyebiliriz. Çok yakın, sıkı. Hava gaz olduğu için belli bir yoğunluğa sahip ve belli bir akışkan mekaniği var. İşte bu deneyimizde içinde bulunduğumuz odanın içerisindeki havanın akışkanlığını inceleyeceğiz. Çok basit. Ne yapacağım biliyor musunuz? Aşağıdan üfleyeceğim. Ne bekliyoruz? Ne bekliyorsun Erhancığım? Top dışarı doğru fırlayacak. Çok doğru. Delik var. Nerede delik var? Evet, Topta. delik var. Ha, burası delik. Topta da delik var. İçine giriyor, alttan çıkıyor. Ya ben sihirbaz değilim Erhancığım. Ben bilim insanıyım. Ben sihirbaz değilim. Burada bir delik melik yok. O zaman Yani üflemedin, ağzınla hava gönderiyormuş gibi yaptın. daha çarpıcı bir şey yapayım mı sana? Yap. Ama o zaman düşer ya. Aşağı doğru üflesem ne olur? Yani şöyle yapıp şu an bak. Zaten yer çekimi kanunlarını ihlal edecek halim yok. Şu an bakın. Masa çekimi var. Masa çekimi var. Hakikaten öyle yani. Ben buradan üflesem çok daha hızlı bir şekilde aşağı. Tabii. Değil mi? Tüm güçle. Yapıyoruz. İstersen yapma. Vay be. Vay. Bak havayı üflemediğim zaman düşüyor bak. Bak. Hile yok. Arkadaşlar çok basit ama çarpıcı bir deneyle yine karşınızdayım. Yine sizi şaşırtmaya devam ediyorum. Yani havayı çeksen, vakumlasan anlardım ama üflemene rağmen düşmemesi gerçekten... Ben hadi yukarı doğru üfledim. Belki dedim hani yer çekimini mi yenemedin falan hani diyenler olabilir arkadaşlar. Az mı üfledin falan, hani Erhan da şüphelendi ya benden. Acaba az mı üflüyor? Abi aşağı doğru üflüyorum, yine düşmüyor yani. Tüm gücünle de üflüyorsun. Tüm gücümle üfledim gerçekten. Şu an bozuk herhalde, top bozuk. Top bozuk gerçekten diyesim benim de geldi. İlk defa Erhan kadar şaşkınım arkadaşlar. Fakat tabii ki bunun da bilimsel bir açıklaması var. Basınç. Hiç kullanmamıştık bu kelimeyi. Evet, buradaki basınç meselesi şimdi bize bu olayın nasıl olduğunu anlatacak. Açık hava basıncı diye bir şey var arkadaşlar. Sonuçta bizim üstümüzde bir hava var ve bu havanın da bir ağırlığı var yani. Bu moleküllerden oluşuyor. Bu böyle boşluk değil, uzay boşluğu değil burası. Şimdi bu basınç şu anda Huni'nin içerisindeki topun üzerine de etki ediyor aynı şekilde. Bu aşağıdan üflediğim zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde üflüyorum. Üflediğim zaman bu topun yanlarında sonuçta hava boşluğu var. Tamamen kapalı bir kap değil bu. Ben bunu üflediğim zaman
topun yanlarından hava çıkışı oluyor. Ve hızlı bir şekilde üflediğim zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ne dedim videonun başında? Akışkanların hızı arttıkça basıncı düşer dedim. Burada ben mevcuttaki havanın basıncını düşürüyorum. Topun dış çeperindeki havanın basıncı düşüyor. Düşünce ne oluyor arkadaşlar? Yukarıdaki basınç topun yukarı çıkmasını engelliyor. Aynı şekilde durum böyle olduğu için normalde aşağı düşmesini beklediğim top basınçtan dolayı düşmüyor. Burada üflediğim için havayı hızlandırıyorum ve basıncı düşürüyorum. Nereye göre düşürüyorum? Topun altındaki açık hava basıncına göre basıncı düştüğü için bu tarafın top aşağıya düşmüyor. Çok çarpıcı deney. Çok. Bir an düşündüm ip vardı mı diye, ona bakıyorum çok dikkatli ama göremedim. Yok arkadaşlar, evde de yapabileceğiniz müthiş bir deney. Yani şu özellikle şu numara, yani aşağı doğru olan mesele çok acayip iyi yani. Peki bunu ya Basri ne yapacağız? Elimizle Huni ile topla mı dolaşacağız ya? Günlük hayatımızda bu ne işe yarıyor? Daniele Bernoulli. Buldum bunu, kitabını yazdın. Hidrodinamiğin kitabını yazdın da güzel kardeşim. Bizim günlük hayatımız uçaklar arkadaşlar. Uçak havada nasıl uçuyor? İşte motoru var. Motor uçağı itiyor. O da öyle bir havalanıyor. Bu kadar basit değil. Ama aslında bir o kadar da basit. Uçakların kanatları aerodinamik olarak kanadın alt tarafı düz, üst tarafı bombeli şekilde tasarlanır. Motorlar aslında uçağı sadece havayı yarsın diye kullanılan bir aracıdır. Bu motor ne yapıyor? Uçağa aslında bir itme gücü sağlıyor. Bu itme gücüyle uçak hızlanıyor. Havayı yarmaya başlıyor. Havayı yardıkça kanatların üstünden ve altından geçen havanın basınç farkı uçağın havalanmasını sağlıyor. Aerodinamik yapısından dolayı üst taraftaki yol daha uzun olduğu için, havanın kat etmesi gereken yol daha fazla olduğu için hızı yüksek oluyor bu havanın. Yüksek hızda giden hava basıncı düştüğü için, alt taraftaki basınç da yüksek olduğu için ne oluyor? Uçak havalanıyor. Sanki böyle bir şey uçağı tutup yukarı kaldırıyor gibi düşünebilirsiniz. Bayağı altta bir kuvvet var. Yani motor uçağın aslında ileri doğru hareketinden başka bir şey sağlamıyor. Size bir diğer çarpıcı örneği vereyim. Günlük hayatta kullandığımız bir şey değil bu ama günlük hayatta karşımıza çıktığı versiyonu. Duş perdeleri. Şimdi duşakabinler var. Eskiden daha çok vardı duş perdesi. Duş perdesi şöyle bir şey. Sıcak suyu açtığınız zaman duş perdesi böyle bir size doğru bir gelir. Bir yapışır böyle. O ne biliyor musunuz? Isınan hava hızlanır. Isınan hava hızlanınca basıncı düşeceğinden dolayı dışarıdaki hava içeriye doğru bir basınç yapar ve perde içeri giriyor. Normalde buraya üflüyorum. Bunun dışarı çıkmasını beklersin değil mi? Ya buraya üflüyorum. Nasıl bu buraya giriyor? Çünkü buradaki hızlanan havanın basıncı düştüğü için dıştaki hava buraya etki ediyor. Uçan çatılar. Rüzgarda uçan çatılar. Ya bu çatılar neden uçuyor ya? Fırtınanın gücüyle kalkıp gitmiyor. Basınçtan dolayı gidiyor. Fırtına yukarıdaki havanın hızlandırıyor. O hava hızlanıyor ya orada. Böyle şey gibi düşünün yani. Oradaki molekülleri böyle süpürüyor. Orası böyle bir boşalıyor. Ne oluyor? Alt tarafta yük var yani. Yukarıdaki hava açık hava basıncını azaltmış gibi düşünün. Pıt! Yukarı atıyor çatıyı. Çatılar o yüzden uçuyor. Ve futbol topu hepinizin çok ilgisini çekeceğim bir şey. Falsolu vuruşlar. Açıklıyorum. Cristiano Ronaldo ünlü bir fizikçi. Neden mi? Kendisi biliyorsunuz ölü yaprak vuruşunun en iyi uygulayanlarından biri. Şimdi bu topa böyle vurduğum zaman buradan, hava da buradan geliyor karşıdan. Bu top böyle dönerken buradan gelen havayı alıyor. Bir de kendi dönüşüyle beraber buradaki havayı iyice hızlandırıyor. Bu hava hızlanınca dıştaki açık hava basıncı etki ettiği için bu sefer topu içeri doğru itmeye başlıyor. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Pimpon topunun huni içinden fırlamamasının sebebi nedir? A. Topun üst ve alt tarafındaki basınç farkı. B. Havanın kaldırma kuvveti. İyi ki Bernoulli o 12 senesini bu işe adamış da biz de bugün Cristiano Ronaldo'nun o müthiş gollerini izleyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii sadece futbol değil,
Uçak meselesi de çok önemliydi. Ama işte hayatın her alanında bilimin etkilerini görebildiğimiz müthiş bir deney daha yapmış olduk. Umarım yepyeni bir konuda, yeni bir deneyde yeniden görüşürüz. Bilimle kalın, hoşça kalın.